Şöyle yapalım. Arkadaşlar selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Aleykümselam, aleykümselam arkadaşlar. Hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? İçerik. Arkadaşlar hoş gelmişsiniz hepiniz. Ahmet hoş geldin. Ali hoş geldin kardeşim. Süleyman hoş geldin kardeşim. Samet hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar aleykümselam. Hoş gelmişsiniz. Sefa gelmişsiniz. Sağ olun arkadaşlar. Ben de çok iyiyim. Uğraşıp gidiyoruz. Yani bildiğiniz gibi uğraşıp gidiyoruz. İşte bizim biliyorsunuz bir cihaz çıkartacağız. Onunla uğraşıyoruz. Son zamanlarda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz bazı konularda. Ama inşallah yakında çıkartacağız. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Ya Samet kardeşim Çekya'dayım aynı. Buralardayım. Yoğunluk. Bir ara Türkiye'ye gitmek zorunda kaldım. Bir işlerimiz vardı. Onu hallettik. Bir gün kaldım Türkiye'de. Geri geldim. Durumlar o şekilde yani. Ayşe ablam hoş gelmişsin. Sağ olasın. Hoş bulduk demiş. Şimdi bu şey diyeceğim. Bu bizim biliyorsunuz Türkiye'de ben bir gün kaldım. Fazla kalamadım. Orada görüşmelerim vardı. Onları görüştük. Bizim işte arkadaşlarımız var. O cihazla alakalı. Ondan sonra o işlerimizi hallettik. Daha doğrusu bir istişare yaptık. Ne yapmamız gerekiyor konusunda. Ondan sonra da geri dönmek zorunda kaldım. Bir gün kalabildim orada. Durumlar o şekilde. Buradaki cihazımızı bir an önce çıkartıp şu Avrupa hikayesini kapatacağım. Bu Avrupa defterini kapatmak istiyorum arkadaşlar. Durum bu yani. O yüzden uğraşıyorum. Hmm. Eyvallah Samet ya. Valla ben de sizleri özledim de işte dediğim gibi yoğunluktan dolayı böyle yani nasıl söyleyeyim canlı yayın yapamıyoruz. Video çekemiyoruz. Öyle zamanımız yok yani açıkçası. Bir de hani bir an önce bu bizim cihazla alakalı işleri halledeyim diye uğraşıyorum. Ondan dolayı yani biraz canım sıkılıyor bazen böyle uğraşıyorum hani ne bileyim yani yalnız kaldık öyle söyleyeyim. Ama olsun. Arazide elinde arama alan tarama çubuğuyla gezmek dolaşmak yasak mı tehlikesi nedir bilgini alabilirim. Şimdi arkadaşlar ben size kısaca şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemizde şöyle bir şey var.
İşin içine özellikle para girdiği zaman sen yiyemezsin, ben yerim kanunu var. O yüzden işin içinde para olduğu zaman, anlatabiliyor muyum? Her şey yasak. Ama sen sonuçta o, hani, bir dedektör gibi değil yani. Sonuçta bir çubuk olduğundan dolayı, hani, suç teşkil eder mi? Etmez bence. Çünkü kazmıyorsun, etmiyorsun, geziyorsun. Fiili olarak yaptığın bir şey yok. Yani o yüzden bir suçun yok. Alıp götürseler bile bir şey yapamazlar yani ama tabii ki, dediğim gibi yani işin içinde para olduğu zaman arkadaşlar suçlusun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zaten ne olduysa zaten bu kaçak kazılar hep o yüzden oluyor ya zaten. Gel de şu malzemeleri bulalım diyor. İnşallah, inşallah. Ya işte gelebilsek. Ya şu cihazı çıkartsak var ya arkadaşlar, ne Avrupa'sıymış, ne Asya'sıymış, ne Amerika'sıymış, ne Japonya'sıymış. Hiçbir şey umurumda değil yani. Ondan sonra direkt geleceğim oraya, hem satacağız onları arkadaşlara, sizlere böyle vereceğiz. Hem cihaz almış olacaksınız hem de biz kendi işimize gücümüze bakacağız. Amacım bu. Ben kendi cihazımdan arama yapmak istiyorum. Yani sonuçta biliyorum, güveniyorum. Ondan dolayı rahat bir şekilde gidip de milletten aldığımız o her şeye öten, daha doğrusu şöyle bir şey. O kadar şimdi bak, bizim genelde definecilerde var ya, hani bizde var o. Siz kendiniz bilirsiniz. Yok yok, unutmam ne demek? Zaten hep buradasınız arkadaşlar. Yani niye unutalım? Ondan sonra bizim definecilerin genelde genetik psikolojik yapısını bildikleri için bu cihaz satıcıları, oturdukları yerden köşe olmak istedikleri için, daha doğrusu bizler hiç emek vermeden, yorulmadan böyle köşe olmak istediğimizden dolayı öyle cihazlar çıkartıyorlar son zamanlarda piyasalara. Örnek veriyorum, bir yere tutup böyle sensörlü yönelterek, böyle elektrik feneri gibi tutarak, hiçbir şey yapmadan, ne bileyim, hiçbir yere kurulum yapmadan öyle gezdiriyorsun, tarama yapıyorsun. Dağın bir tanesini uzaktan oturduğun yerden tarıyorsun. Bir taraftan sigara, çay içiyorsun. Bir taraftan böyle dağı tarıyorsun. İçindekileri bulacaksın. İşte bizim psikolojimiz böyle olduğundan dolayı, bu psikolojimizin yüzünden böyle cihazlar, adı cihaz yani, böyle cihazlar çıkartıyorlar. Sonra bize kakalıyorlar bize. Cebimizdeki paradan oluyoruz. Defineyi kazanan onlar oluyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani o gibi emek harcamadan ekmek yok arkadaşlar. Bak, bu her zaman böyledir. Oturduğun yerden para kazanamazsın. Oturduğun yerden bir karşı dağı tarayamazsın. Öyle bir şey yok. Öyle olsaydı koskoca dünyanın bir numaralı ülkeleri var ya. Ellerindeki teknolojiler hiç kimsede yok. Yerin dibinde bir şey kalmazdı o zaman. Öyle bir şey var mı ya? Biraz akıllı olalım arkadaşlar ya. Define sırasında cin aslında var tabii arkadaşlar. Kur'an'da da yazar yani, olmayan bir şey değil. Var ama bu her zaman herkesin dediği gibi her tarafta da yok yani. Onların da işi gücü var. Şimdi işleri güçleri bitmiş de her taraftaki define mi, onları mı bekliyorlar? Yani onların da sonuçta bir hayatı var. Biz görmüyoruz ama alemlerin alemleri var. Alem var arkadaşlar. Kaç tane alem var. Onlar yani sadece yaratılmış da böyle süet şeklinde beklemiyorlar. Onların da bir yaşam hayatları var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden her diye dediklerine, herkesin bir şey dediğine inanmayın arkadaşlar. Gittiğiniz zaman, bir şey yapacağınız zaman, eğer ki siz kendiniz onu hissediyorsanız, size gösteriyorlarsa, hissettiriyorlarsa bir şekilde anormal, o anomalileri görmeye başladığınız zaman demek ki var. Ama sakallının biri, gözyaşı akıtanın biri sana bunu söyledi diye orada burada define musallat olacak diye bir şey yok. Asıl musallat bunun gibi insanlar ya. İnsanlara musallat olup moralini bozuyorlar, şefkini kırıyorlar. Asıl musallat bunun gibi insanlar. O yüzden o yaratıklardan korkmayın arkadaşlar. Benim arkadaşım, dostum, canım, ciğerim deyip de yanınıza alıp da gidip de bir şeyler bulmaya başladığınız zaman böyle tamamen değişip de ilk etapta sizi satan o insanlardan korkun. Anlatabiliyor muyum? Asıl musallat onun gibi insanlar. Ya, öteki varlıklardan korkmayın. Onlar anında çarpmaz zaten. Sana birkaç tane bir şey gösterirler, hissettirirler. Böyle yani anormal bir durum olduğu hissetmeni sağlarlar. Ha, sen kafanı dersin ki sen kimsin lan dersin, ondan sonra çarparlar. Ondan sonra olacak olan olur yani. Ama öteki türlü uyarsız hiçbir şey olmaz yani. Onu demek istiyorum, merak etmeyin. O uyarıları duyana kadar hiçbir şey yok demektir yani. Milletin dediklerine inanmayın arkadaşlar. Bizim herkes profesör olmuş, herkes hoca olmuş, hacı olmuş yani. Namaz kıldığı yok. Bir sure oku desen okuyamaz ama hocanın, hacının, müftünün, bilmem neyin önde gideni. Sakal burada ya, tamam, bitti yani. Öylelere hiç çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil yani. Neyse, konuşturdunuz yine beni. Mecit, hoş geldin ya. Sinirlenince böyle yazılanları göremiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Arkadaşlar
ayrım yapan cihazlar tabii ki var ama %100 her zaman ayrım yapmaz bunlar. Bakın, anlatabiliyor muyum? %100 yapmazlar. Tabii ki ayrım yapanlar, belirli o şeye yaklaşanlar vardır. Sonuçta dedektörlerin çalışma prensibini video yapacağım, hatta yakında ben sizlerle paylaşırım. Dedektörlerin veri verdiği zaman arkadaşlar, veri ilk vurduğu yerden aldığı yansımayı iletir. Yani örnek veriyorum, bir alüminyona veya kurşuna veya bakıra sarılmış veya onun içinde olan bir altın varsa o ilk vurduğu metal neyse onu verir size. Değerli der, karışım der ama içinde mesela şey var, altın var. Onu içine tutup da inmez. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şüphelendiğiniz yerdeki o karışımlı, değersiz denen metaller olsa bile oraya inin, onu alın, bakın. Çünkü tenekenin içine koymuşlardır. Atıyorum mesela, farz misal diyorum. Sana teneke demiştir mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu unutmayın demek istiyorum. Özcan kardeşim, hoş geldin. Aleykümselam. Sağ olasın. Nasılsın? Arkadaşlar ben telefondan yayın yapıyorum. Büyük ekrandan açmışım ki yazıları okuyabileyim diye. Oraya baktığım için böyle hani farklı bir size bakmıyormuş gibi olmuyorum. Sizi aslında görüyorum. Yazılar biraz daha büyük olduğu için oradan daha rahat takip edebiliyorum. Ondan dolayı bu şekilde yani. Mardin'de define var mıdır? Arkadaşlar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde vardır. Türkiye'nin belleği, yani bir ülkenin belleği topraklarının altıdır arkadaşlar. Yani hafızadır. Yaşamların hafızası vardır. Toprağın altında gömülüdür hepsi. Katman katman. Türkiye'nin tarihi, anlatabiliyor muyum? Çok geçmiş, yani çok tarihimiz olduğundan dolayı her tarafta vardır. Ne medeniyetler yaşamış Türkiye'de. Ne insanlıklar, ne medeniyetler ya. Yani çoğu ülkede böyle bir şey yok. Ama örnek veriyorum, Çekya mesela. Tarihi diye bir şey yok yani. Adamın biri gelmiş demiş ki burada Çek toprakları olacak. İlan etmiş. Ondan sonra Çekya olmuş yani. Oradan buradan işte falan, oradan buradan kaçmışlar gelmişler. Bu kadar yani. Geçmişe baksan bir kitaba sığar yani, öyle söyleyeyim. Herkes bizim gibi değil. Beğeni atalım arkadaşlar demiş Ali kardeşim. İyi yayınlar. Hikmet kardeşim, hoş geldin. Hoş gelmişsin. Gelenler atsın diyor. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar demiş. Umut Reis kardeşim, hoş gelmişsin. Aleykümselam. Cin var kazdırmıyor demiş. Yani bir şeyler vardır ki sen öyle diyorsundur. Her şeyin bir tedbiri var arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Karşındakinin ne olduğunu bilmek için bir teşhis koyman lazım. O teşhisi de koymak için bir araştırma yapmış olman lazım. Şimdi tutup da adam hasta diye hastaneye gittiği zaman, tamam, ne oldu sana? Hastayım. Tamam, hastaysan şu ilacı al demiyor sana. Önce bir teşhis koyuyor. O hastalığına göre bir ilaç veriyor doktor. Doğru mu? Sen de onun karşında ne var, kim var, neleri var, nasıl yapılmış, ne için orada bekliyorlar, nedir falan, hepsini araştırman lazım. Ne zaman ki bunu bulursun, onun çaresini o zaman bulursun. Yoksa orada hiçbir şey yapamazsın. Bu işler böyledir arkadaşlar. Yasin kardeşim, hoş geldin. Aleykümselam. Çok müsait olsam, nasılsın? İyi misin inşallah? Vallahi Allah'a şükür. Allah'a çok şükür çok iyiyim. Yani olabildiğim kadar iyiyim. Allah'a şükür diyelim. Beğeni atın, basın. Arkadaşlar. Bir tane ben, bir tane de kare oyma. Şükrü kardeşim, senin dediğin biraz karışık. Şu anda bir şey çözemedim de. Sen varsa elinde resimlerin, şeylerin bana atarsan oradan bakarım. Tamam mı? Telegram'dan atarsın, e-mail'den atarsın. Genelde hani bir boş zaman bulup da böyle cevap vereceğiz. En sonunda yığıldı bayağı yazılanlar ama. Ne demiş? Derelerde eleme yöntemiyle Karadeniz'de sarı çıkarma. Samet kardeşim var.
Sularda genelde derelerde var arkadaşlar. Nasıl olduğu, tam olarak nerelerde biriktiğini zaten daha önceden ben böyle bir video yapmıştım. Bir iki videomuz var. Oradan izleyebilirsiniz ama suların çoğunda vardır arkadaşlar. Özellikle böyle derelerin birleştiği yerlerde iki üç kol oluyor ya mesela. En çok oralarda olur. Çünkü birkaç koldan getirilenlerin en yoğun olduğu yer olur oralar. İşte devamlı suyun böyle, tortu yapan, devamlı böyle hani, balçıklı olan kayaların altlarında aşağılara, o gibi yerlerde oluyor. Benim böyle videolarım var, bakarsınız yani. Ama genelde derelerde, nehirlerde genelde var arkadaşlar. Özellikle Karadeniz bölgesinde de çok var. Şükrü kardeşim, bak senin dediğin yerler ilginç yerler. Bana atarsın o resimleri, videoları, bir bakarım. Anlatabiliyor muyum? Bir de orayla alakalı bir bakarız. Kim yaşamış, nedir, ne değildir, araştırma yaparız. Ahmet Topçu kardeşim, aleykümselam, selam vermiş. Hoş gelmişsin. Kastamonu'da çok diyor. Kastamonu. Türkiye'de var arkadaşlar, her tarafta var. Aleykümselam. Serkan kardeşim, aleykümselam. Güzel bir manzarada da bir sunak taşı var. Metre çapında bir yarım ay. Altında 9 tane oyma var. Ne diyorsun hocam? Valla mezarlık alanı gibi Önder. Şimdi uzaktan bir şey desek kardeşim, oraya bakmadan görmeden boş olur. Yani anlatabiliyor muyum? Burayla alakalı elinde olanları gönder bakalım. Arazi arkadaşlar, bunu tekrar etmek istemiyorum. İşarete anlam katan arazidir. O işaretin yapıldığı yerdir. Arazinin yapısıdır. Anlatabiliyor muyum? Orada olan deredir, tümsektir, tepedir, inmedir, çıkmadır, yani kayalardır. O arazinin yapısıdır anlam katan. Çünkü bütün işaretlerin şekli aynı da olsa anlamı o yapılan araziye göre uydurulmuştur. Anlam yüklenmiştir. Ondan dolayı diyorum yani. Neymiş burada? Tuncay. Tuncay hoş geldin. Sağ olasın kardeşim. Define işinde 6 kişinin 6'sı çarpıldı. Ben de şahidim diyor. Mecit, yani sen kendin görmüşsen, zaten birisi bir şey demesiyle değil yani. Kendin görmüşsen tamam. Dikkat et diyorum. Yani her şeyin bir tedbiri var, çaresi var. Sadece onun o tedbirini, çaresini, ilacını bulman lazım. Öyle söyleyeyim sana. Beğeniler gelsin diyor. Arkadaşlar beğeniler buradan, o kalp işaretine bastığınız zaman beğeni olmuyor. Normal videonun altına gidip videonun altındaki o beğeni oluyor ya. Oradan beğeni oluyor. Bilginiz olsun. Yani şöyle mesela, hani böyle yandan basıyorsunuz ya, yazdığınız yerin oradan kalpler falan çıkıyor. Onlar anlık beğeni yani onlar. Şimdi size her zaman sayfadan izliyorum. Yorumlarınızı ve anlatım tarzınız mükemmel. Size ondan sormak istiyorum, bilgi almak. Foto atabilirim, gönderebilirim. Süleyman kardeşim, fotoğraflarını, videolarını bana Telegram'dan özelden atabilirsin veya e-mailden atabilirsin. Bizim bu kanaldaki bütün videolarımızın altındaki o açıklama kısmında bastığınız zaman açılan kısım var ya, oralarda e-mailimiz, Telegram'ımız, TikTok'umuz, her şeyimiz orada var. Oradan rahat bir ulaşabilirsiniz demek istiyorum yani. Oradan ulaşabilirsiniz, oradan atabilirsiniz. YouTube daha iyi, TikTok boş diyor. Ya öyle, o öyle Mecit. Ama şöyle bir şey var. YouTube'da da şöyle bir şey var. YouTube'da konuşulanlar ve yazılanlar çok geç gidiyor. Veri akışı çok yavaş YouTube'da. Ama TikTok'ta YouTube gibi ağır program olmadığından dolayı, basit bir program olduğundan dolayı, ekstra eklentiler olmadığından dolayı veri akışı daha hızlı. Anında gidip anında konuşabiliyorsun. Takılmalar, donmalar falan pek olmuyor. Ondan dolayı iyi. Hani şöyle, bütün sosyal medyaların arkadaşlar, insanlar nasıl kullanıyorsa kendilerine göre, tabii nasıl kullanıyorlarsa o şekildedir. Şimdi TikTok'ta ben bir dünya boş, bakmaya bile utandığım, kimseye hayır olmayan, faydası olmayan içerikler görüyorum. Beni ilgilendirmiyor. Orada biz nasıl orada toplanıyoruz, iletişimimizi sağlıyoruz ya, benim için o. Ben onu o şekilde kullanıyorum ama başkası farklı şekilde kullanıyor. Mesela YouTube'da da var böyle hiç kimseye faydası olmayan, yalan dolan işler çok var. Demek istediğim, biraz ağır program olduğundan dolayı orada iletişim
anlık olduğundan dolayı biraz o konuda iyi o. İyi yayınlar yoksa ne zaman çıkacak demiş. Taner kardeşim, şimdi okuyorum ben, sırayla okuyorum ya yazılanları. Cihaz vallahi kardeşim yani şöyle söyleyeyim, ödememiz gereken bir miktar şey var bizim, fark çıktı bize. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Onu tamamladığımız zaman inşallah cihaz hiç çıkacak. Zaten anlaşmamız yapılmış, her şey yapılmış. Yani paso para bekleniyor yani bizden. Öyle söyleyeyim. O parayı tamamladığımız zaman halledeceğiz inşallah. Şimdi bazen yazılanlar otomatikmen görünmez oluyor, filtreleniyor. Ben bakıyorum arkadaşlar, normal bir şeyse ben görünür yapıyorum. Bilginiz olsun yani. Serkan kardeşim, oyma göz var üzerinde demiş. El işaretinin parmakları belli. Onu da okuyalım. El işareti üstünde göz var. Düz kaya üstünde ne yapmalıyız? Serkan, onun varsa resimleri bana atar mısın? Bir bakalım. Yakından hem resim olarak çekersin, net, temizle orayı ama. Hem de videosunu çek. Bir de etrafın böyle o durduğun yerden etrafın böyle çok yavaşça, ama telefonu dik tutmayın arkadaşlar. Telefon dik tutulmaz. Telefon yan tutulur böyle. Geniş açı olsun diye ve yavaşça hareket ettirin. Böyle tutup da böyle, yani kendiniz gördüğünüz için tabii ki siz sanıyorsunuz ki ben bir video çektim. Ama adam, o gönderdiğiniz kişi o sizin çektiğiniz videoyu izleyecek, daha bir fikir oluşturacak. Sen şimdi tutup da öyle alelüsül yalandan böyle video çekersen ne olur? Karşı taraf bir şey anlamadıktan sonra. Şimdi selamünaleyküm Can hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar sizleri gerçekten özledim ya. Vallahi yemin ediyorum, bakın. Vallahi diyorum. Sizleri özledim. Yani şimdi ben buradaki, yani sizleri diyorum. Buradaki herkesi, muhabbet ettiğimiz, devamlı yanımızda olan arkadaşlarımızın, dostlarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin hepsini biz nasıl diyeyim size, hani yüz yüze görüştüğümüz arkadaşlarımız, kankalarımız, dostlarımız olur ya, arkadaşlarımız. Aynı öyle görüyorum sizleri. Çünkü birbirimize karşı art niyetlik veya işte yalan dolan bu gibi şeyleri yapmamıza gerek yok. Yani öyle sebebimiz yok. Bizim aramızda binlerce kilometre olmasına rağmen şu anda sanki böyle yan yana oturmuş muhabbet ediyoruz veya karşılıklı çay içiyormuşuz gibi böyle dostane ne güzel konuşuyoruz. Bu en güzel şeydir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İnsan mesela gördüğü kişiyi, yakından tanıdığı, yanında olan bir kişiyle tanıştığı zaman farklı şeyler olabilir yani, ama nasıl olsa yanında diye iyi sevmese bile seviyormuş gibi gözükebilir demek istiyorum, ama uzaktayız. İsteyen anında kapatabilir. Bir diretme yok. Onu demek istiyorum, ama böyle olmasına rağmen hep beraber her zaman burada olabiliyorsak demek ki bazı şeylerimiz, çoğu şeyimiz ortak demektir. Bu güzel bir şeydir. O yüzden Allah razı olsun arkadaşlar, hepinizden sağ olun, var olun her şey için böyle. Her şey için. Varlığınız yeter, öyle söyleyeyim. Güzel düşünceleriniz için, bana karşı olan duygularınız, düşünceleriniz için sağ olun, var olun. İnşallah da bir gün yüz yüze görüşürüz. Belki hepimizde olmayacak, imkanımız olmayacak, ama imkanımız olduğu kadar görüşürüz, tanışmış oluruz yani. Ben bazen böyle bazılarımızda telefonum var, bazılarımızda görüşürüm. Herkesle telefon verme imkanımız yok çünkü. Mesela ben Türkiye'ye gittiğim zaman bir güne gittim. Birkaç kişiyi ben aradım. Açmadılar mesela. Arama kayıtlarım vardır. İşte bazısını ben Facebook'tan aradım. Bazısını bilmem nereden aradım. Herkesin işi gücü var tabii sonuçta, ama ben en azından vicdanen rahat olayım diye. Sonuçta oradaydık. O zamanlar Kadıköy'deydim. İstanbul'a gittim. Bir işim vardı. Orada yakın olan arkadaşlar, burada olan arkadaşlarımızdan bildiklerim vardı. Onlar mesela o an açmadılar mesela. Ve çalışıyordu çocuklar. Yorulmuş olabilirler. Şimdi selamünaleyküm hocam demiş. Nasılsınız? Can, hoş geldin kardeşim tekrar. YouTube dışında nereden yayın yapıyorsun? Saycan. YouTube dışında TikTok var arkadaşlar, bizim aynı Define ve Arkeoloji. TikTok'tan da yapıyorum bazen. Çünkü TikTok'ta anında canlı yayın yapabiliyorsun. Hemen kapatılabiliyor, ama YouTube'da mesela onu ayarlamak falan zor oluyor. Yani yolda bir yerde biraz zordur YouTube'da uğraşmak. Ama TikTok anlık olduğu için daha çabuk oluyor bazen. Genelde yapıyoruz oradan.
Sabit kaya ters kabartma T işareti. Hemen yanında falan şekilde yerde sabit taş. Vallahi kardeşim sen bir şey yazmışsın buraya ama yani tam anlayamadım ben onu. Aleykümselam. Kaz civcivi. Kaz civcivi. Şimdi onu varsa elinde resimlerin var mı senin? Bir şey, elinde o çektiğin resimler, videoların var mı? Bakalım nasıl bir şey diyorsun sen o şeyden. Süleyman rica ederim kardeşim. Mustafa hoş geldin kardeşim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş gelmişsin. Varsa gönder Serkan. Recep kardeşim hoş gelmişsin. Aleykümselam. Sağ olasın. Recep video atsam nereden gönderebilirim? Telegram'dan gönderebilirsin. Telegram'dan çünkü veri fazla geldi. WhatsApp gibi demiyor yani sana ki işte bu veri fazladır. Belirli megabaytı aşıyor gönderemezsin demiyor. Telegram'dan arattır bizi Define ve Arkeoloji diye bulacaksın. Bulunca istek atarsın ben kabul ederim. Oradan ister gruba da atarsın. Orada gruptakilerden de yorum alırsın. Ama orada özelden bana atarsan kaybolmaz. Ben özelden bakarım olmazsa orada. Murat Gül Usta'nın çubukları %100 buluyormuş. Doğru mu? Arkadaşlar şimdi bak Emrah. Ben böyle sorulara verilen cevaplar eğer doğruysa, doğru bir tanedir çünkü. Doğruysa karşı taraf şunu yani eğer ki olumsuzsa karşı taraf benim işte çubuklarımı kötüledin der. Ben genel konuşayım sana. Ben bak burada bu lafı dedin ya ben şimdi ben hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Yakında ev ortamında sizinle durumlarımızı, ev ortamımızı eşitleyerek canlı yayında ve videolarda paylaşacağım. Beraber bir çubuk yapacağız burada. Ben burada canlı yayında yapacağım o çubuğu ne kadara mal ediyorum, nedir, neyle yapıyorum göreceksiniz. Onu alın, benim o yapacağım çubuğu alın. Bir de o senin dediğin tarzda yapılan çubuklar var. Yanına tüpler, müpler içine işte yok mineraldir, yok bilmem minarenin gölgesidir, kurbağanın usuruğudur, bilmem nedir falan koyuyorlar ya. Hidrojendir, atomdur, bilmem fiziktir, kimyadır falan ya. Onları alın bir deneyin. Arkadaşlar bu gibi işler boş işler. Onu söyleyeyim size. Çubuk bir tanedir. Onun yanına şunu bunu eklemek yok. Öyle bir şey yoktur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kandırılmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben genel bahsediyorum. %100 diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın. %100 haşa yani biz kimiz yani %100? %100 diyen birisine inanmayın kesinlikle. Bu her zaman sadece bu define için demiyorum bakın. Bak yarın emin olduğun sence %100 emin olduğun yarın olacak bir şey var mesela bekliyorsun. Biri gelecek, bir para gelecek, bir anlaşman var, birisi gelecek, buluşman var falan filan. Satın alacaksın bir şey veya sana satacaklar her neyse. Emin olduğun, garanti olduğun bir şey var mesela. Yarını bekliyorsun. Yarına kadar ya arkadaşlar biz plan yapıyoruz ama o bile %100 değil ya. Yani görebileceğimiz, gözümüzle görebileceğimiz bir şey bile yarın bir şey olabilir. Hiç ummadığımız bir şey. Yani planlarımız suya batabilir. Doğru mu? O yüzden %100 kelimesini kullanarak konuşan veya söz veren veya vaat veren her neyse bunlara otomatikmen inanmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. %100'müş. Ya Allah ilahe illallah arkadaşlar ya. Ali Evcil. İyi akşamlar kardeşim. Hoş gelmişsin. Ya ben bazen arkadaşlar böyle e, yalanlar şimdi işin içindeyiz. Her şeyde olduğu gibi buradan diyemiyorum. Yani burası sosyal medya. Bir şey olduğu zaman millet artık öyle bir olmuş ki birisinden ben böyle bir kötüye ya kötü değil de hani kötüye yakın bir kelime duyayım da bir dava açayım da ondan bir tazminat davası alayım da karnımı doyurayım diye bakıyor millet artık. O yüzden bir şey de diyemiyorsun burada. O gibi özel şeyleri bana e-mailden veya ne bileyim işte Telegram'dan bir yerden yazdığın zaman ben her şeye doğru şekilde konuşurum yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi demesem size yazık. Desem olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Hoş bulduk hocam. Vallahi ben de sizi
Ya abi olarak çok özledim. Haberim yoktu canlı yayın olacağını. Valla tesadüfen denk geldim demiş. Can. İyi ki denk gelmişsin kardeşim ya. Sağ olasın, var olasın. Sen dürüst birisin. Seni hiç yalandan görmedim. Yakından görmedim ama insan konuşmasından, yapısından, karakterinden anlaşılıyor abi. Seviyoruz seni demiş. Eyvallah Ali kardeşim. Eyvallah. Yalana dolana gerek yok arkadaşlar. Bak ben bazen derim böyle şeylerde. Yayınlarımda da derim. Eee, şimdi yalancı insan dediğin zaman arkadaşlar önüne gelene öylesine yalanlar konuşup da yarın öbür gün unutandan bahsetmiyorum. Gerçek yalancı çok uyanık, çok zeki insandır. Çok zekidir. Çünkü o bir, ne diyorlar ona? Allah tarafından verilmiş böyle bir yetenektir o. Öyle söyleyebilirim. Çünkü neden? Adam öyle bir tanıdıklarım var ki benim. Adam yıllarca önce birilerine yalan konuşmuş tabii. Birilerine söyledikleri şeyleri bile hatırlar. Nerede ne konuşmuş, ne konuşmuşum, kime ne konuşmuşum. Çünkü herkese farklı yalan konuşur ama hiçbir tanesini unutmaz. Bu gibi şeyleri akılda tutmak bir yetenektir arkadaşlar. IQ meselesidir. Yani bu zeka ister buna. O yüzden benim saygım var. Tabii yalan konuşun demiyorum ama hani herkes yalan konuşamaz. Onu demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yazılanlar da bu arada geçiyor. İşareti var. Oturan deve kazılmış. Arkaya doğru bakıyor. Bayağı derin kazmışlar. Hala malı duruyor mu? Ustam resim çekip gönderelim. Resim çekip gönder Emrah da. Bak sen tabii ki yani bir makine olması gerekiyor. Makinesiz bulman zor. Onu ben sana söyleyeyim. Ama orada burada kazmışlar diyorsun. Kurcalanmış. Belki bir şey bulmuşlar mı bulmamışlar mı ama o da belli değil yani. Yine de tabii ki makineyle araştırma yaparsan daha iyi olur. Sen de o kazıcılar gibi bir yere kazmış olmazsın yani. Öyle söyleyeyim sana. Beğeni atın arkadaşlar demiş Ali kardeşim. Şenol. Şenol aleykümselam, hoş geldin kardeşim. Azerbaycan'dan selamlar olsun. Şu an ağacın altında define varsa ne kadar denekli olur? Ülke esire aittir. 12 esire aittir demiş. Şimdi ağaçların tabii ki olabilir. Zamanında gömülmüş olabilir, saklanmış olabilir. Derinlik konusunda arkadaşlar o gibi şeylerde ağaç olduğu için, ağaç devamlı büyüdüğü için, anlatabiliyor muyum? Kök saldığı için hani tam dibine eğer ki bir şekilde onun kökünün dibine yerleştirmişlerse ağaç büyüdükçe o biraz daha derinlere inmiştir ama ağaç büyüdüğü zaman genelde dışa kabarır. Kökleri sadece kök olur. O yüzden çok da derinde değildir. Eğer ki direkt onun dibindeyse. Ama ağacın göstermiş olduğu bir yönse, yön gibiyse, bir yerdeyse o farklı. Bazen ağacın içerisine yani oyuk yapıp içerisine gömüyorlardı eskiden mesela. Böyle kanser gibi olur bazen ağaçlarda. Kanser derler böyle tümör olur ağaçlarda bazı. Yani mesela çok güzeldir ağaç. Bir yerinde öyle olmuştur mesela. Dışarı böyle kusmuştur mesela. O gibi yerlere mesela dikkat edin arkadaşlar. Resim ve video attım. Bakma şansın var mı abi? Ali kardeşim şimdi değil de yayını çünkü yayın kapanır yani. Müsait olduğun zaman bakayım ben. Attıysan bendedir o. Şenol kardeşim aleykümselam. Aleykümselam kardeşim. Oktay kardeşim. Oktay kardeşim aleykümselam. Mustafa kardeşim selam verdi diyor. Şenol kardeşim buyur. İyi akşamlar abi, nasılsın? Sevdiğim kanalını diyor. Beyazıt Beyaz. Çok sevdim kanalını. Eyvallah, hoş geldin kardeşim. Şimdi Beyazıt sakin anlatman bana güven veriyor diyor. Bazen sinirlenebiliyorum ama Beyazıt yani sakinim de bazen böyle yalanları duyduğum zaman işin içinde olduğum için hani bazı şeyleri de anlatamadığımdan dolayı ve anlatmak istediğim zaman da karşımdakiler de böyle onlara inandığını gördüğüm zaman sinir olabiliyorum bazen. O yüzden biraz sükunetim kayboluyor yani.
Mesela az önce bir arkadaşımız var. O tabii ki insanlar diyorlar bir şeyler. Sosyal medyadalar. Milletin gözü önündeler. Amaçları para kazanmak. Ondan dolayı millet ticaretinde yani. Bizimki arkadaşlar da inanan tabii ki vardır. Merak eden, şüphe eden de vardır. Mecbur yapacak bir şey yok. Arkadaşlar öyle göz önünde duran, devamlı elinden çubuk düşmeyen, neredeyse çubukla yatıp çubukla kalkan kişiler var. Videolarına bir dikkat edin. Bakın devamlı giydikleri elbiseler var. Ve o elbiselerin de dirsekleri, dizleri, mizleri hep böyle solmuş. Ceplerinde 5 kuruş para yok bunların arkadaşlar bakın. Anlatabiliyor muyum? Oradan buradan buldukları telleri büküp bilmem tornacılardan mornacılardan bir şeyler yapıp süsleyip satıp aç karınlarını doyuruyorlar. Sizin paranızla. Anlatabiliyor muyum? Define bulsalar, o definenin desini bulsalar bir daha onu göremezsiniz ya onları bu ekranda. Yani ben size dediğimi dinleyin arkadaşlar. Bak ben size demiyorum ki onu alın bulun kaybedin diye uğraşmıyorum. Bak kaybetmeyin diye uğraşıyorum ben. Yakında bakın yakında ben burada istediğim malzemeleri Türkiye'deki gibi bulamıyorum burada. O yüzden yapamadım hala. Bulsam Türkiye'de olsam ben çoktan yapmış göstermiştim size. Burada burası öyle değil. İnternet üzerinden sipariş vereceksin, arayacaksın, bulacaksın, bir yere gidiyorsun. Büyük güya adi büyük marketler işte gidiyorsun hiçbir şey yok saçma sapan şeyler. Bulsam malzemeleri bu arada canlı yayında ev şartlarında sizin de yapabileceğiniz şekilde çok süper çalışan çubuklar yapacağız. Ve onu da ayrıca video olarak da paylaşırım. Çünkü videoda görüntüsü daha net. Yayında da yapacağız da. Yani keşke bulabilsem. O yüzden onlara bunlara o kadar paralar vermeyin arkadaşlar. 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin yani 70 bin yani saçma sapan şeyler bunlar yani. Gerek yok. Şimdi canlı yayını bekliyordum. Bütün videolarını izledim. Cevap alamadığım konular var demiş Şenol. Rüyamda gördüğüm yeri kazsam bana musallat olur mu? Beyazıt bak ben sana sadece sana değil herkese de söylemiş olayım. Bazı rüyalar vardır. Hiç bilmezsin bilmediğin yer hakkındadır. Yani böyle bir o kadar nettir ki ve onlar tekrarlanır mesela. Bazen insanın devamlı bilinçaltımızdaki o düşündüğümüzü devamlı o düşündüğümüz yer olur mesela veya bir şey olur. Biz farkında olmayız ama beynimiz devamlı onu içten içe düşündüğümüz için beyin onu bir şekilde bize gösterir. Bazen de o kadar net olur, o kadar her şey net olur ki ve tekrarlar ki insan şüphe edersin. Rüyalar aslında bir yol göstericidir arkadaşlar. Rüyaları basite almayın. Değil mi? Hepsini demiyorum bakın. Dediğim şekilde rüyalar basite almayın. Anlatabiliyor muyum? Ve orayı kassam değil. Bir rüyayla gidip de oraya tutunup kazarsan içinde zaten şüphe olur senin. Sadece zaten rüya görmüşüm. Hani rüya ne kadar ki içinde şüphe ola yaptığın hiçbir şeyden fayda göremezsin. Emin olduğun bir şeyden fayda görürsün. Bu rüya olur, başka bir şey olur fark etmez. O yüzden niyet diye bir şey var arkadaşlar. Bir şeye amacın, bir niyetin %100 böyle garanti, istediğin, içten içe, bütün kalple istediğin, niyet ettiğin bir şey gerçekten başarabilme oranın %99'dur. Geri kalan çabadır, sana kalmıştır ama şüpheyle başladığın her şey yapamazsın, olmaz. Çünkü içinde şüphe vardır. En ufak bir şeyde bırakıp gidersin yani zaten kendini. O yüzden orada bir şeyin olup olmadığını da bir makineyle kontrol edip gözünle gör. Anlatabiliyor muyum? Rüyaları es geçmeyin dediğim şekilde rüyaları ama tutup da bir rüyaya dayanarak da gidip de hiçbir şey yapmadan, araştırma yapmadan oraya kazma. Öyle olmaz. Çünkü yarım inanarak başlamış olursun işe. Anlatabiliyor muyum? Benim dediğimi anlayan yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hoş bulduk, teşekkür ederim demiş. Hoş geldin tekrar. Söylediğim zaman yön ver veya bul, ona git dediğimde gidip üzerinde kapanıyor. Dediğim zaman yön ver veya... Şimdi Süleyman, doğrudur, olabilir ama ya bu gibi şeyler insanın biraz daha bizim düşüncemizle alakalı. Bizim düşüncemizin vücut titreşimimiz, vücut yani kendi düşüncemiz biraz da ona aslında yön veriyor. Anlatabiliyor muyum? Eee Bir şeyleri hani örnek veriyorum bir toplama, çıkartma, çarpma bir şey yaparsın. Bir de sağlamasını yaparsın ya bir şekilde farklı bir şekillerde. Bunların da farklı farklı böyle sağlamalarını yapıp da emin ol. Tek bir, şekilde bir taraftan bir yönden yapılan araştırmalara güvenme. Anlatabiliyor muyum?
Rüya görene zarar vermezlermiş diye söylenti var. Kim diyor onu? Rüya görene zarar vermezlermiş diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Rüya gören olur, görmeyen olur. Onlar için o gibi insanların önemi yok. Yani işte biri rüyayı artık nasıl görüyorsan, kim gösteriyorsa veya şöyle diyelim mesela, onlardan birisi geldi sana rüya gösterttirdi mesela. Dedi ki ya git şuna bir rüyayla bu yeri göster de gelsin. Öyle anladın mı? Yani torpil geçiyor sana. Gidiyorsun oraya, sen ona rüyayla çağırdığın için buraya sana ellemiyor, onu aldırttırıyor. Bu çocuk saçmalığı yani. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar onlar için herkes aynıdır, tamam mı? Ve onların eğer ki bir yerde musallat gibi veya bekçi gibi bekliyorlarsa giden herkes onlar için aynıdır. Kimse onların amcaoğlu veya halaoğlu veya kuzeni değil. Herkes onların gözünde bir insandır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o gibi şeylere inanmayın. Yani tedbirini alacaksın. Bana rüya gösterdiler, bana bir şey yapmazlar, beni çağırmış oldular, ben seçilmişim. Bana tolerans geçerler, bana torpil geçecekler. Zaten ya onlar benim kankalarım artık yani gideyim bana zaten ellemezler. Öyle demeyin arkadaşlar, öyle bir şey yok. Onu diyenler o çok konuşanlar var ya kahvelerde yani oradan buradan çay dilenecekler. O gibi insanlar olur bazen böyle. Her konuyu bilirler ama. Her konuyu bilirler çünkü hayatları kahvede geçer. Konuşulan her şeyi ezberledikleri için kim ne konuşursa konuşsun aynı konuya katılırlar. Çünkü orada olan o konuşulan konuların çoğu aynıdır zaten. O da her şeyi ezberlemiş. Adam orada yaşıyor zaten. Bir tostla bir çayla öyle hayatını geçiriyor. Ama görsen profesör, gözlük o biçim, sakal o biçim, giyim o biçim, konuşma zaten o biçim. Herkes uyum sağlıyor. Onun gibi insanların konuşmalarıdır bunlar arkadaşlar. Gerek yok yani. Tedbirinizi alın arkadaşlar. Aklınızı çalıştırın. Bir konu hakkında bilmeyebilirsin. Bilgin olmayabilir. Detayını bilmezsin. Ne bileyim bir şeyini bilmezsin ama Allah akıl vermiş. En azından onun içinde bir sıkıntı olup olmadığını hani şöyle bir şeyin olduğunu anlayacak, şüphe edecek kadar aklımız var yani. Bilmediğin konu hakkında demek istiyorum. Eğer ki bir şey hakkında bir taşlar yerine oturmadığını görüyorsan bir sıkıntı var. Arkadaşlar bakın. Kabartma tarifi demek istedim. Sabit kayanın üstünde ters şekilde. Teşekkürler. Şimdi Kaz Civcivi değişik bir ismim var önce sana. Şöyle söyleyeyim. Bana oranın o şeyin bir resmini çek, videosunu çek. Bir de etrafın şöyle çözünürlüğünü yüksek olacak, net bir şekilde güzel bir videosunu gönder bir bakalım. Yani bazen mesela o işaretin yapıldığı yerle alakalı oluyor. Mesela o taşın duruşu, ne bileyim oradaki o şekil, o açı ona göre bir şey yapılmış oluyor ya onun için diyorum. Yani orada bulunmadan, orayı gezmeden, o araziyi böyle gezip de o arazide ne var onları görmeden hiçbir işarete yorum yapılmaz arkadaşlar. Bilinmez. Yani olumlu bir sonuç çıkmaz demek istiyorum. Alparslan kardeşim hoş gelmişsin. Aleykümselam. Süleyman kardeşim yayınlar başkan demiş. Nafız kardeşim hoş geldin. Sağ olasın. Tamam. At bağlama ve X olan videolar gönderdim demiş Recep. Tamam kardeşim. Metin hoş geldin kardeşim. Sağ olasın var olasın. Abi hiç aklımda değildi. O yüzden netti ve denilen yerde makine sinyali verdi. Tam o noktaydı. He bak makineyle bakmışsan yani bir araştırman varsa dijital verilerin varsa sadece hani şey değil yani birisi dedi veya rüyadır şudur budur değil. Gerçekten de böyle veri aldıysan ve mümkünse de arkadaşlar birkaç farklı makineyle bakın. Farklı zamanlarda bakın. Hava şartlarını da hesap edin. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle mesela çok güneşli olan bir havada bakın. Ondan sonra hafif normal böyle güneş olmayan böyle hani sisli demeyeyim de normal bir havada bakın. Hava şartları değiştikçe verileri, toprak altındaki veriler farklılaşır. Ondan dolayı diyorum. Eğer ki bu da aynı verinin eğer ki varsa onun sağlaması olur. Eğer ki %100 aşağıda bir şey varsa ve yoğunsa veri ufak tefek hava değişimlerinden etkilenmeyecektir. Aksi takdirde yoksa hava değişimlerinden etkilenecektir arkadaşlar. Bir değişiklik olursa, bir hava şartları değiştiğinden dolayı o veriler eskisi gibi çıkmazsa demek ki bir sıkıntı var. Ya cihazın ayarını yapamamışsın ya da ona yorum yani o veriyi
doğru analiz edemiyorsun demektir. Öyle söyleyeyim. Şimdi kendi bahçen. Tamam, Allah'tan kendi bahçen. En azından ondan, o şeyden kurtulmuşsun yani. Makine ve çubuk bura boş değil dedi. O kadar hayret ettim ki ne yapacağımı bilemedim. 2 rekat namaz kıldım. İnşallah bir şey bulursun. Olumlu bir şey olur yani. Ama hiçbir şey için acele etme bak. Ben her zaman diyorum. Bir iş yapacağınız zaman arkadaşlar orayla alakalı her taraftan, her yönden araştırma yapın. Kimler yaşamış? Oradaki insanlar kimmiş? Anlatabiliyor muyum? Ne kadar yani geçmişi var? Ne kadar zaman önce yaşamışlar? Gibi. Çünkü orada kimin yaşadığını, ne gibi insanların yaşadıklarını, o tarihini bilirsen o tarihte yaşayan insanların ne yaptıklarını, nasıl düşündüklerini, nelerle uğraştıklarını, o anda savaş mı vardı, o aceleleri mi vardı, ne bileyim, yani bu gibi şeyleri böyle bildikçe o şeye, işarete de yükleyeceğin anlam, ona göre değişir. Onu bilin yani. Altın olan yerde ışık yanıyor gece diyorlar. Bu doğru mu acaba? Eskiden büyüklerimiz öyle anlatıyordu. Şimdi eskideki insanların bazı anlattıkları arkadaşlar şöyle diyeyim size. Koca karı lafı deriz mesela. Çoğu koca karı lafı dediğimiz şeylerin bir anlamı vardır. Anlatabiliyor muyum? Ama eskiden, çok eskiden ben de hatırlıyorum. Çok eskiden benim ninelerim yani çok eskiden böyle doğaüstü varlıklar diyeyim. Doğaüstü varlıklarla bizim aramızdaki o mesafe eskiden daha da yakınmış. Bakın anlattıklarını hiç yalan konuşmayacak insanlardan ben çok yaşlılar dinlemeyi çok severdim küçükten beri. Ve zaman geçtikçe, teknoloji çoğaldıkça, insanlar fesatlaştıkça onlardan bizden uzaklaşıyorlar. Niço niço. Onlar da bizden uzaklaşıyorlar. Evet. Oo, başla. Добре. Aha. Aha aha ne gelmiş aha. Ne gelmiş ne gelmiş. Şuna bak ne gelmiş. Aha. Arkadaşlar ya ben hayvanları çok seviyorum ya. Şuna bak ya ne olur ne olur. Sen nereye gidiyorsun ya arkadaşlar ya. Ya bir arkadaşım geldi de o yeni küçük yavru kedileri var bir tane. Ben çok seviyorum. Bazen getiriyorlar geldikleri zaman. Stres atıyorum arkadaşlar. Ya sen var ya nesin ya. Hemen de gitmek istiyorsun. İşte bırakacağım basacaksın düğmelere. Bak 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 bak. Bak. Görüyor musun bak. Kendine bakıyor bak. Ya var ya. Seni yerim ben. Ha burada sırtım biraz burada dur da gitme de. Hayır dur da gitme. Aha gitti. Nereye gittin ya? Arkadaşlar bir dakika bu atlayacak aşağı atlama tamam ben bırakayım gel tamam hadi gel. Gel seni yerim ben seni gel. Abi. Ah. Aha. Şimdi arkadaşlar ya. Nereye gitti o? Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Gezsin buralarda geziyor. Acaba yemek mi yemek ister? Küçük böyle benim burada vardı versem de yese ama. Şimdi arkadaşlar gelelim biz kendi konumuza. Hayvanları ben seviyorum böyle. Konu da aldı. Unuttum ne konuştuğumu da unuttum. Yani ben hayvanları şimdi çocuklar gibi yani benim için. Hayvanları sevmeyen arkadaşlar hiç kimseyi sevemez. He cin yoktu yok o cin olamaz ya. Arkadaşlar hayvanlar ve çocuklar bütün duygularını, hislerini oldukları gibi söyleyip insanlara, başkalarına hiç böyle art niyet düşünmeyen yaratıklardır benim gözümde. O yüzden hayvanlara falan aslında hani mesela örnek veriyorum gecenin bir yerinde gidiyorsun bir yere bir işlem yapacaksın, bir kaza yapacaksın. Olmayacak şeyler görürsün, duyarsın. Olmayacak yerlerden bir şeyler çıkar. Sen hissedersin. Yanındaki hiçbir şey hissetmez. Sanki onlar hissettiği mi diye bakarsın. Onlarda sanki bir şey yok. Sadece sende var. Farklı hayvanlar görürsün. Mesela. Onlar farklıdır. Çünkü bulunduğun yer gecedir zaten. Arkadaşlar gece ile gündüz çok değişir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden
o gibi o gibi şeyler onların gündüzüdür yani. Şimdi biz normalde gece olmuş, bizim normalde dinlenme zamanımız. Onlar için gündüz olmuş. Biz de gitmişiz. Şimdi orada bir şeyler yapıyoruz. Onlar aktif olduğu zamanlar yani. O yüzden böyle şeyler olabiliyor. Şimdi ben yazılanları da bu arada kaçırdım. Onlara da bakalım. Hmm. Şimdi çabuk buraya hallettim. Işık yanıyor. Ha, ışık yanıyor falan. Eskiden dediğimiz gibi arkadaşlar işte o benim de dinlerdim yani yaşlılardan. Onlar da derlerdi. Eskiden mesela bazen duydukları seslerden bahsederlerdi. Bazen sanki onların düğünleri varmış gibi, sanki biri düğün yapıyormuş gibi olmayacak yerlerde onlar da bahsederlerdi. O konular biraz doğru. Ama gün geçtikçe, zaman geçtikçe onlar bizlerle aynı hani mesafe koydular aramıza. Ondan dolayı eskisi gibi değiller mesela. Sonuçta onlar da bir yani yaratılmış. Onlar da bir varlık ama bizim gibi değiller sadece. Şimdi şelalenin bütünü bir yengeç neymiş? Şelalenin bütünü bir yengeç ve sağ ayakları var. Sol ayakları yok. Bu şelalenin bütünü bir yengeç. Yani şelale yengeçe mi benziyor? Anlamadım ki. Nasıl bir şey o? Var mı elinde resimleri, videolar? Merak ettim. Saadettin kardeşim hoş geldin. Aleykümselam. Selamun aleyküm. İyi yayınlar demiş. Eyvallah kardeşim. Aleyküm selam Orhan. Anladım. Kaz civcivi çıkarıp satıyordum. İsim öyle kaldı. He. Kaz civcivi. Eyvallah eyvallah. Kaz civcivi çıkartıp satıyordum demiş. Abi bir haç 2 oy mu var? Ne anlamına gelir? Mehmet kardeşim. Varsa resimlerin şeylerin gönder bakalım. Oda da olabilir. Saklama alanı yani. Mezarlık da olabilir. Bulunduğun yere bağlı yani. Mezarlık genelde oymalar, sunak tarzı şeyler hani mezarlıklarda oluyor. O gelenekleri bilmeniz lazım. Ben bu videolarda yapıyorum, anlatıyorum ama hangi makinede böyle veriyor ya toprak altında. Tamam, tek parça sunak, ortası su kanalı. Benim metre önünde üstün ne demiş? Çıktı Roma. Dininizi sevinirim demiş. Ali kardeşim. Aleykümselam. Sunak ortası su kanalı. 1 metre önünde sütun çıktı Roma dönemi. İlginiz var da sevinirim demiş. O orada büyük ihtimal bir yaşam alanı gibi görünüyor. Yani bir kalıntı varsa, bir şey varsa. Ali kardeşim varsa orayla alakalı böyle elinde materyallerin gönder bakalım. Tarafında kaya mezarları var. Arkadaşlar yazdığınız mesajları hemen acele yazıp da hemen gönderirseniz birbirine bitişik gelir. Çünkü veri akışı çok yavaş olduğundan bir yazıyorsunuz çok aşağılarda çıkıyor. Onu demek istiyorum. Yani veri akışı çok yavaş YouTube'da. Yalan söyledim demek görmedin. Saadettin kardeşim görmemiş olabilirim. Kusura bakma. Aleykümselam. Aleykümselam. Altın yüzüğü ipe bağlayıp bakıyorlar. Anlatır mısınız? Nafis kardeşim. Altın yüzüğü ipe bağlayıp bakıyorlar. Anlatır mısınız? Tam olarak nerede bakıyorlar? Bana söyler misin? Böyle bazen TikTok'ta falan var böyle yüzüğü sallatıyorlar işte. Yok orada var, burada var falan. O tarz bir şey mi diyorsun? Cemal hoş geldin kardeşim sağ ol. Rüyada gördüğüm yerin karşısında kilise varmış. Babaannem anlatırdı. Yıkmış köylüler diyor.
Olabilir. Yani güzel yerdesin o zaman. Orada mutlaka bir şeyler bulunur yani öyle yerlerde. Dere geçiyor kenarından. Zaten yaşam olan her yerde arkadaşlar su vardır. Su hayattır. Eskiden de aynıydı bu. Her zaman suyun etrafında yakın yerlerde yerleşim alanı kurmuşlardır. Öyle de olması gerekiyor. Çünkü düşün, hani bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün değil ki sen orada kalacaksın. Yaşam kuruyorsun orada. Su taşımakla bu hayat bitmez. O yüzden suyun yanında her zaman kurulur yani. Su olan yerde etrafında, çevresinde, yakınlarında mutlaka yerleşim alanları vardır ve yerleşim alanı olan yerde otomatikman zaten bir hayat varsa, doğuş varsa ölüm vardır. Bir kere mezarlık vardır. Orada yaşam olduğuna göre mutlaka kalıntı, döküntü, gömü mutlaka vardır yani. O gibi yerler güzeldir. Onu yeme, kuzu eti gönderelim. Abi onu yeme, kuzu eti gönder. Evet. Ya o yenir mi ya? Var ya. Hayvanlar var ya. Şirin bir şey arkadaş. Ah, hayvanlar sevindir diyor. Abi yerde hiç demiş. Yerde hiç art buldun mu? Yerde hiç bir şey demişsin ama rebel. Yerde hiç art buldun mu demişsin ama anlamadım. Nokta nokta olarak yapılmış ters P harfi ne anlamı ifade eder diyor. Rasim kardeşim, resimler var mı senin elinde? O dediğinle alakalı. Belki o işaret dediğin gibi değildir. Ha. Onu demek istiyorum yani. Sadece böyle murç işaretleridir. Onu demek istiyorum. İki oyma var ne anlamı? Mehmet Türkmenoğlu kardeşim abi bir haç iki oyma var. Arkadaşlar oymalar farklı, haçlar farklı. İkisi aynı yerde mi? Nasıldı? Duruşu nasıl? Arazi nasıl? Varsa elinize gönderin bakalım onlara. Saadettin bir şey yazmış, silmiş. Selamünaleyküm. Adnan kardeşim, aleykümselam. Selamun aleyküm Yigen Bey. Ee, Antalya'da bir kardeşimiz frekans çubukları satıyor. Bilginiz var mı? Altına gider mi bu tüpler demiş. Kardeşim bilgim yok. Bu gibi şeyler çok var. E, Dediğin şekilde satılan çok var. Çoğu da bunu bilmem, tanımam, etmem ama ben genel konuşuyorum. Çoğu da hiçbir işe yaramaz. Sadece sizin paranızı alırlar. Kendileri için işe yarar. Çünkü para kazanırlar. O gibi şeylere pek inanmayın derim ben size. Sadettin Bey geç geliyormuş veriler. Veriler arkadaşlar siz bir şey yazıyorsunuz ya. Yani birkaç saniye sonra düşüyor buraya. Benim şu anda konuştuğum yani benim şu anda duyduğunuz da emin olun ben birkaç saniye önce konuştuğumu duyuyorsunuz şu anda. Şelale yengeçe benziyor demiş. Şenol kardeşim onları bana at bir bakalım nasıl bir yermiş. Çok ilginç yani. Cahit aleykümselam Cahit hoş geldin. Şelalede yengeçin ayaklarının olmadığı yerde yük katırının toynağı var demiş. Oraya hiç baktın mı? Makineyle veri aldın mı? Baktın mı? Şenol. Hüseyin hoş geldin kardeşim. Mehmet Türkmenoğlu bir şey yazmış, silmiş. Ee, tamam Nafiz varsa elinde bir şeyler o videoları, resimleri gönder. Sana kaç diyorlar bu işleme? Altın çekim gücü deniyor bu işleme. Ha. Tamam ben de ondan bahsediyorum. Arkadaşlar öyle elinde tutup da her bir şey sallayana inanmayın arkadaşlar. Öyle bir şey tabii ki var ama o şekilde olmuyor. Bir de bu işi herkes yapamıyor. Bu farklı bir ilim yani. Ama günümüzde maalesef herkes bir şey sallıyor yani. Eline tuttuğu her şeyi sallıyorlar. Uzaktan her şeyi buluyorlar. Herkese inanmayın o konuda. Ne olacak? Ben de sallarım yani. Sallamak kolay. Ama bu işi bileceksin.
Anlamı var. Evet arkadaşlar, şimdi pis. Gel. Şimdi bakalım. Mücahit, Alparslan. Tünemiş güvercinin bir anlamı var mı? Arkadaşlar o yerine göre değişir. Genelde kadınla alakalıdır onlar. Kadın mezarıdır veya işte takısıdır ama o durduğu yere yani o bulunduğu yere göre değişir. Hep aynı anlama gelmez onlar. Varsa elinde resimlerin gönder. Etrafa da bakalım nasıl bir araziymiş, nerede duruyor, neredeymiş. Bir karış büyüklüğünde taştan yapmışlar diyor. Ha. Bu alanda iki şelale arasında deve, balık, aslan, fil çok var diyor. Bütün işaretler oraya mı toplanmış ya Şenol? Mehmet kardeşim bir şey yazmışsın, silmişsin, görmemişiz yazdıklarını. Daha okumaya fırsat olmadı yani. Büyük taştan kaplumbağa başı biraz çıkık ama oturmuş üstünde orta boyutta demiş oyuk var demiş ustam. Büyük taştan kaplumbağa başı biraz çıkık ama oturmuş. Bak. Sadettin kardeşim bu kaplumbağa ile alakalı bizim videolarımız var. İstiyorsan onları izle. Kanalımızda var. Arkadaş uydudan bölgeyi yaklaştırıyor elindeki sarkaçla. Yok. Ali kardeşim o işler boş işler. O dediğin şey boş iş. O işte video yapıyor yani. İçerik üretiyor öylesine. Uzakları altın rengi malzemeyle yapılmış. Sizin bahsettiğiniz C burada hemen girmeye çalışan yengecin yanında köpeğin başının üstünde köpek başka bir köpeğe saldırıyor. Sizin bahsettiğiniz şey burada hemen boşluk nasıl tespit edilir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız yakında. Ben burada pirinçten çubuk yapacağım. Pirinç, saf pirinçten. Şimdi bazen ama özelliğimiz de şu olacak biz yaptığımız zaman. Eğer bunu pirinçten yapıyorsak bütün her şey pirinç olacak arkadaşlar. Mesela siz burada dikkat edin. Bu işlerin yalan olduğunu şuradan anlayın. Adam güya bir çubuk yapmış. Bilyesi çelik. Anlatabiliyor muyum? Üzerine krom yapmış güzel olsun diyor. Sanki ne yapacaksa güzel olsa ne olur olmasa ne olur da. Krom yapmış. Bazı yerlerini bakır yapmış. Bazı yerlerini öyle olmaz arkadaşlar. Bir metal saf olacak. Pirinçtense rulmanına kadar pirinç olacak. Bak ben onları arıyorum burada bulacağım. Burada bulmak zor onlar. Türkiye'de olsa ben bulurum. Bilyesine kadar komple her şeyi saf pirinçten bir çubuk yapacağız burada. Tamam mı? Türkiye'de bunu bulabilirsiniz. O yüzden diyorum. Eğer ki bakırdan yapıyorsan her şeyini bakırdan yapacaksın. Hiçbir nikelaj, krom bile katmayacaksın ona. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Gümüşten yapıyorsan aynı şekilde gümüş yapacaksın. Metalleri birbirine karıştırmayacaksın. Her şeyin frekansı farklı. Sen onu böyle yemek var ya türlü var ya yemek içinde her şey olur. Onun gibi öyle yaparsan o bir şeye yaramaz arkadaşlar. Ve ben burada yaptığım çubuğu da arkadaşlar tabii ki buradan Türkiye'ye nasıl gönderirim onu bilmiyorum da bu gönderim olayları sıkıntı ya. Eğer ki buradan imkanım olursa veya geldiğim zaman buradan böyle bir şey yaparız. Çekiliş gibi bir şey yaparız. Kime çıkarsa Türkiye'ye gittiğim zaman onu oraya gönderirim kargoyla. Hediye ederim yani. Onu demek istiyorum. Ama o şekilde yapacağız. Saf komple pirinçten yapacağım arkadaşlar. O bilyesi var ya bilyesi dahi pirinçten olacak her şey.
Demir, çelik, metal, alüminyum, bakır olmayacak hiçbir şekilde orada. Yaptığımız bir şey yapıyorsak adam gibi yapacağız. Anlatabiliyor muyum? Ve ev şartlarında yapacağız arkadaşlar. Sizde niye öyle yapıyorum biliyor musun? Şartları niye eşitliyorum? Siz de orada yapabilin diye. Ölçüsünü, eğimini, bükümünü nasıl yapacağız hepsini göstereceğim burada. Ona buna para vermeyin arkadaşlar. Biraz iş bulsunlar, gidip adam gibi çalışsınlar, karınlarını doyursunlar. Alışmış da böyle telmel satmaya. Anlatabiliyor muyum? Böyle ben size yapacağım, ucuzdan kendiniz yapacaksınız. Emin olun aynı onlar gibi çalışıyor. Hatta onlardan daha da iyi çalışacak. Şimdi ne yazılmış? 8 yıldır bu projeye çalışıyorum. Elimde yumurtaya benzer bir kripto harita var ve birebir örtüşüyor diyor. Şenol onu nasıl bir şey? İkincisi nasıl, nereyle örtüşüyor veya nereden biliyorsun? Benimle bir onu resmini bir videosunu göndersene nasıl bir şeymiş merak ettim. Beğeni atalım arkadaşlar demiş Ali kardeşim. Resim çekmedim ama düz alanda yatay şekilde nokta nokta ters P sigara paketi büyüklüğünde. Resmin varsa bir ben bakayım ona nasıl bir şeymiş. Bir de arazi önemli. Arazi nasıl bir arazide yapılmış? Arazinin eğimi, genişliği, ne var ne yok, nasıldır, etrafında ne var? Yani işaretlerin çoğu arkadaşlar, işaretlerin çoğu araziyle alakalıdır. Onu unutmayın. Şimdi resim nasıl atarız demiş. Alparslan kardeşim. Telegram'dan atabilirsin, e-mail'den de atabilirsin. Ha, Maria, ahoy. Maria, здравствуйте, понимаешь меня, нет? Подожди, перевод буду делать тебе. Yurt dışından yabancı olan arkadaşlarımız var. Böyle devamlı bizle olanlar, yayınlarımıza katılanlar. Dillerinden anlamadıklarım da var. Ama yapacak bir şey yok. Onlara da cevap vereceğiz mecbur. Şimdi lehçe. Şimdi ne diyorlar buna? Böyle yapalım. Ben de ona cevap verelim. Bir jest olsun arkadaşlar değil mi? Şimdi Maria, okey, ya знаю. Pirinçten bilye yok. Bildiğim kadarıyla. Var Mecit var. Pirinçten bilye var. Bakırdan da var. Onların üzerine hani onlar niye yapmışlar? Üzerine fazla yük binmeyecek. Bilyelere dönerken pirinç olduğundan veya bakır olduğundan dolayı erimeyecek şeylere kullanılıyor bunlar. Örnek veriyorum. Şu anda bizim yapacağımız iş için uygun. İşte bizim insanlarımız da bu detayı nasıl olsa insanlar bilmiyorlar.
bilye dedikleri zaman akla çelik geliyor, demir geliyor diye. Nasıl olsa onu bilmiyorlar. O detayı zaten sormazlar. Akıllarına bile gelmez diye zaten yapmıyorlar. Bir yaptığın malzeme pirinçse arkadaşlar, tuttuğun tutacağından, kolundan, bilyesinden, çubuğundan her şeyine kadar pirinç yapacaksın onu. Veya bakır yapacaksın. Bak burada ben onların siparişini şu an araştırıyorum. Siparişini vereceğim. Burada beraber izleyeceksiniz. Burada yapacağım. Mecit var mıymış yok muymuş o zaman sen de görürsün ama Türkiye'de keşke olsam. Türkiye'de daha çok erken bulurum. Ben Türkiye'de daha çok erken bulurum. Burada bulmak sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok. Bulacağım ve burada beraber yapacağız. Bu yaptığım çubuğu da burada herkese hak geçmesin diye böyle bir şekilde bir şey yaparız. Çekiliş düzenleriz. Çıkan kişiye Türkiye'ye gittiğim zaman veya gönderebilirsem gönderirim. Yoksa Türkiye'ye gittiğim zaman postalarım. O da benden ona hediye olur. Bakın ondan sonra gidip kullansın bakalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Resimleri Şenol Telegram'dan atabilirsin. E-mail'den atabilirsin. Telegram'dan atabilirsin. Yayında olan arkadaş beğeni atalım diyor. Yayında olan arkadaşlar beğeni atalım. Arkadaşlar beğenin arkadaşlar. Paylaşın, yayınlarımızı paylaşın. Evet. Şimdi arkadaşımız yine bir şey yazmış. Hemen şöyle yapalım, çevirelim. Atalım diyor. Yalçın Taç Yıldız galiba. Bir şey yazmış, silmiş. Güzel olur. Yok yok yaparız. Yayında yapacağız arkadaşlar. Yayında beraber hep beraber ben pirinçten yapmayı düşünüyorum. Saf pirinç. Ondan sonra bakırdan yapacağım. Farklı bu gibi fikirlerim var arkadaşlar. Farklı şekilde de yapacağız onları. Sadece o şekilde değil, farklı şekillerde. O aynı şekilde siz de yapacaksınız ve sahaya çıkın bir bakın. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Yani o dedikleri gibi içindeki o meçhul kimsenin bilmediği, sadece onların bildiği o karışımları koymadan çalışıyor mu, çalışmıyor mu bir bakın bakalım. Yalan ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu sektör olmuş bu yani. Evet. Yani yayını paylaştık diyor. Eyvallah. Yayınları paylaşın arkadaşlar. Makine yapacağız arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle yakında çıkartacağız makineyi. Biraz ödeme de eksiğimiz var. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Ödemeyi tamamladığımız zaman her şey tamam. 1000 tane ilk etapta çıkartacağız. Gel bakayım şu. Gel. Geldi yanıma bu da ya. Geziyor yanıma geliyor ya. Şuna bak ya arkadaş ya. Sen nasıl bir şeysin ya. Şuna bak ya. Hı, 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 hı. Hadi git. Git de gez hadi git. Git de gez. Aha. Makine yakında çıkacak inşallah arkadaşlar. Ben buradan söyleyeceğim size, bildireceğim. İnternet sitemiz de zaten açık. Sadece yayını açmadık onu daha makine çıkmadığı için. İnternet sitemizi de açacağız yayına. Oradan da sipariş verebileceksiniz. Geleceksiniz. Kadıköy'de bizim ilk ofisimiz inşallah Kadıköy'de olacak. Kadıköy'e geleceksiniz. Yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz, muhabbetimizi edeceğiz. Bakacaksınız, göreceksiniz. Ondan sonra deneyeceksiniz, bakacaksınız. Yeriniz varsa gideriz. Geliriz, arkadaşlara göndeririz. Ondan sonra siz de bakarsınız. Öğrenirsiniz detaylarını, özelliklerini. Ondan sonra alacaksanız da alırsınız arkadaşlar. Bizim öyle bir tane diğerlerinin yaptığı gibi test
test alanımız var. Gömdüğümüz şeyleri kendimiz biliyoruz. Nasıl olsa adam o anda onu tutup da göremiyor ki nasıl olsa. Öyle değil yani. Öyle gidip de oraya götürüp de sana onu göstermeyeceğim. Çünkü bu bizimki dedektör değil. Öyle gidip de yerlerde sana göstereceğimiz basit pointer gibi şeyler değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yeraltı görüntüleme, alan tarama. 3-4 tane gömülü sistemi var arkadaşlar bunun. Öyle bildiğiniz gibi başkalarının yaptığı gibi ilk sene rengini boyuyorlar kırmızıya. İkinci sene onu sarı yapıyorlar. Bir tane düğme ekliyorlar. Adını değiştiriyorlar. Oluyor bilmem ne. Hasan dedektör, öteki Hüseyin dedektör. Ondan sonra bir tanesi de Abbas dedektör. Halbuki hepsinin içindeki sargıları, anakartları, her şey aynı. Sadece ekranı, işte rengi, şekli, ismi, bilmem neyi değiştirip paso aynı şeyi satıp duruyorlar ya. Ne olacak? Gariban insanlar. Bir umut işte. Onlar da onu alıyor. Çok var ya, bu gibi işlere çok kızıyorum ya. Çok vallahi. Bildiğim benim bir dünya Türkiye'de var bu şekilde yapan. Arkadaşlar istesem onu ben de yaparım. Bak, bir devre ya nedir? Sargısı, devresi, anakartları, düğmeleri, ekranı bilmem ne. Toplasan yani ne yapar? Giderim birine yaptırırım. 100 tane, 200 tane. Anlatabiliyor muyum? Yaptırırım istediğim şekilde. Şirket olur, şirket olmaz veya veririm birine sattırtırırım veya şirket açarsın. Bilmem ne dedektör sat gitsin. İçindeki şeylerin hepsi aynı. Zavallı adamlar gelecekler, alacaklar, para verecekler onlara ya. Yazık ya. Sen de o parayla yiyeceksin, çoluğuna çocuğuna vereceksin de ona helal diyeceksin ha. Ya işte. Arıyorlar beni Türkiye'den. Arattırıyorlar o gibi insanlar. Biliyorum kimin olduğunu. Çok güzel biliyorum. Ondan sonra işte yok cihaz konusunda bize destek olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. En son konu şuna geliyor. Cihaz benim firmam zaten var ya hani o firma üzerinden çıkacak. O bizim olmuş olacak ama sonuçta senin ama sen de işte şu kadar bundan kar alırsın. Satıştan pay alırsın falan filan. Ben bu kadar emeğimi sana vereceğim. Ne için? Paraya sıkıştım diye. Aha. Ne diyeyim ya arkadaşlar yani. Tehdit de var arkadaş. Yani şöyle tehdit derken bize işte onu sattırmayız sana. Bu kadar yıllardan beri ben bu piyasadayım. Anlatabiliyor muyum? Yıllardan yıllardan beri biz bu işi yapıyoruz. Piyasadayız. Piyasa bizim elimizde. Sen yeni geldin. Bunu nasıl satacaksın? Sana sattırırlar mı, yedirirler mi gibi konuşmalar var tabii. Ya arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Isıracak köpek havlamaz. Gelir sessizce ısırır gider. Boş konuşuyorlar onlar. Makine çıktığı zaman sattırmasınlar da göreyim. Onlar kendi cepleri boşalacak da ondan endişeleniyorlar yani. Yoksa başka bir şeyden değil arkadaşlar. Yayınları paylaşalım yayın anında. Hepimizin Facebook'u var. Hepimizin işte Telegram'ı var, TikTok'u var, bilmem neyi var. Paylaşım yapalım ki başka arkadaşlarımızın da önüne çıkalım. Onlar da aramıza katılsınlar. Beğenilerinizi yapın mutlaka arkadaşlar. Bak bunlar önemli. Benim için değil ama algoritma için önemli yani burada. Algoritma için önemli. Hocam Kadıköy'de bana yakın, ben İzmit'teyim. Kadıköy'de yeriniz nerede? Gelip çayınızı içmek isterim. Daha açılmadı ama Kadıköy'de şeydeyiz arkadaşlar, merkezdeyiz. O Rıhtım Caddesi var ya, hemen o otobüs duraklarının arka tarafında, üst taraftayız. Orada olacağız yani. İzmit'te neredesin? İzmit'in neresindesin? Ben de İzmit'te, Gölcük'te o taraflarda kaldık. Yani 10-15 senem geçti benim oralar Gölcük'te. Şenol Bayrak e, Bayar yazdıklarım gitmiyor diyor. Yazdıkların niye gitmiyor? Şenol. En son Şenol en son bir kupa göndermişsin zaten. Ondan sonra bunu yazmışsın yani. Gerçekte sahte şeyler
Radyo parçaları yapıp satıyorlar diyor. Yani arkadaşlar bizim insanlarımız da aslında yani ne yapsın onlar da işte parasına bakıyorlar. Durum kötü, piyasa kötü bir şekilde kazanç elde edecekler. Her yolu deniyorlar yani ama bu demek değildir ki siz de aklımızı böyle bir yere bırakıp da gidip de bizi kullansınlar, dolandırılalım. Öyle bir şey yok. Hepimizin aklı fikri var yani. Dolandırılmayın arkadaşlar. Düşünün, bir şeyi araştırın, bakın. Yalçın ben İstanbul Kadıköy bana daha yakın demek oluyor ki ben senden önce alacağım. Yani ya arkadaşlar biz ilk çıktığı zaman inşallah 1000 tane sipariş vermişiz. 1000 tane çıkacak ilk etapta. Hepimize yeter yani. Sıkıntı yok. Buradaki arkadaşlarımıza her türlü yeter yani. Sıkıntı yok yani o konuda. Ben Gölcük'te kaldım. Gölcük'te. Donanmada. Donanmanın orada. 10 yıldan fazla kaldım orada ben. Bizim evimiz vardı o zamanlar. Sonra sattık tabii. O deprem olduğu zaman ben oradaydım işte. Valla Şenol ne yazıyorsun onu kardeşim ben hiç görmüyorum burada yani. Belki spam algılanıyordur yazdığın şeyler ondan dolayıdır. İstanbul Sultanbeyli. He, sen İstanbul'dasın. Parça parça yaz yani. Dün böyle ufaktan bir TikTok'ta yayın yapıyorduk. Bugün bayağıdan beri YouTube'da yayın yapmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ondan sonra arada sırada böyle görüştüğümüz devamlı yayınlarımıza gelen arkadaşlarımız var. Onlar hatta onlardan bazıları dediler işte yayın açarsan geliriz. Çünkü görüşmedik bayağıdan beri görüşemedik. Hepinizle görüşemedik. Onların da böyle gelmesini bekliyorum. Gelirlerse hakları geçmesin muhabbet ederiz biraz. Yayını kapatmış oluruz. Şimdilik buradayız bakalım biraz daha bekleyelim. Çünkü hepimizin işi gücü var. Şu an saat 10, 10'u 5 geçiyor değil mi Türkiye'de? Burada 8'i 5 geçiyor. Orada 10'u 5 geçiyor. YouTube devam et demiş. YouTube'da devam ediyoruz zaten biz. YouTube zaten bizim merkezimiz. İki dere var. İkisi de aynı paralelden demiş. İşte aynı paralelden doğuyor ve aynı dereye akıyor. Bir şekilde U gibi. İki derede de yapma şelaleler var. Ve bu dereler küçük dereler. Var mı onların resimleri var mıydı sendelerin? Kilo mu aldın diyor. Vallahi hiç bilmiyorum ki. Aynıyım aslında ya. Belki biraz yaşlanmışımdır ondan o şekilde. Belki kilo almışımdır bilmiyorum ki. Kilo almış da olabilirim belki. Vallahi arkadaşlar sizden de hiçbir şey kaçmıyor ya. Bütün detayları böyle. Arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz, ee, böyle araştırma yapıyor musunuz? Sahaya çıkıyor musunuz? Hiç böyle uğraştığınız, gittiğiniz bir yerler var mı? Bir olumlu herhangi bir sonuç oldu mu? Ve şunu da söyleyeyim. Eyvallah eyvallah. Genç neyiz? 77'liyiz arkadaşlar. Bu Mayıs'ın 5'inde şimdi abi gelecek Mayıs'ın 5'inde doğum günüm.
Yani bir bakmışsın baktık böyle hayat ömür geçti gitti. O yüzden hiçbir şey için böyle kalp kırmaya bir gerek yok yani. Hayat bu şekilde arkadaşlar. Aslında hayat çok güzel ama işte yaşamasını bilen için. Bazen insanız sonuçta hepimiz sinir oluyoruz. Ne bileyim istiyoruz ki karşımızdaki de bizim gibi olsun ki imkansız. Sinir oluyoruz. Bilmem ne oluyor. İşte şu oluyor, bu oluyor. Bir bakıyorsun kalbimizi kırmışız, kalbimizi kırmışız. Bir başka zaman bakıyorsun ki çoktan en böyle her zaman en enerjik, her zaman yanında olan, işte en enerjisi yüksek olan, ona bir şey olmaz dediğin, hiç hasta olmamış dediğin kişi bakmışsın çoktan vefat etmiş gitmiş. Yani hayat yani. O yüzden ne olacağı belli olmuyor. O yüzden gerek yok bazı şeylere. 78 ben demiş. 78. Ha, aynı sayılırız ya. Sen benden gençsin yani. Soğuk demiş. Soğukların kırılmasını bekliyoruz diyor. Mecid gideceğin yer nasıl bir yer? İnşallah bir şeyler olur gerçekten hani olumlu sonuç alırsın. Bu işaretleri yakınından göremiyorsun. Gölgede ve az geriden çözebiliyorsun. Ne demiş burada? Temizlik yapmadan da olmuyor. Anladım. Bazı işaretler var. Anlattık ya biz de videolarımızda da bahsettik. Bazı işaretler arkadaşlar gece görünür, ay ışığında görünür. Bazı işaretler karanlıkta belli olur. Tek belli olur yani. Karanlığın içinde onu seçebilirsin o yeri, o taşı, o şeyi işte. Bazen güneş olduğu zaman belli eder kendini. İşte gölgeyle bir şekil çıkar, ok çıkar, uzar böyle bir yeri gösterir falan. Ondan sonra farklı farklı bu gibi işaretler var. Videoları yapmışız. Daha da yapacağız inşallah. O yüzden bilgi amaçlı yapılan videolar arkadaşlar bak dikkat edin başka kanallara da bakın. Millet bir şey tutturmuş. Define işareti gidiyor. Define işareti de define işareti. Ya kardeşim bu adam bu işin alfabesini hiç olmazsa alfabesini demeyeyim de yani tam sıfırdan demeyeyim de hani biraz böyle başlardan başlamazsa bunun bilgisi olmazsa ezbere hiçbir şey yapamaz. Sen bir dil öğrenirken ezbere yaparsan her şeyi ezberlersen yani kafanda onu demezsin ki işte ekleri de ezberleyeyim, şunu da ezberleyeyim. Ekleri hangi ek bir kelimenin arkasına geliyor, ne anlama geliyor? Bir harf daha eksik olduğu zaman ne anlama geliyor gibi. Bunları sen artık kendi kafandan çözmeye başlamazsan o dili öğrenemezsin. Ezbere hiçbir şey olmaz. Ben o yüzden bir şeyi size yani neredeyse alfabesinden öğretmeye çalışıyorum ki gün gelecek bunlar size lazım olacak. Bilgi yani bakın diğer kanallara da bakın. Hiçbir şekilde yok. Millet tutturmuş ezbere bir define işareti. Yok bu anlama geliyor, yok bu anlama geliyor. Arkadaşım oraya gittiği zaman adam tamam o anlama geliyor da her arazi farklı. Adam onu yapan adam affedersin aptal mı? Gitmiş de örnek veriyorum bir tane işaret var. Ülke çapında o işaretin anlamı aynı. Herkes aynı işareti aynı anlamda kullanmış. Ne olmuş? Bunun adı saklama mı olmuş? Ya böyle bir şey var mı? Herkes bir şifre var. Herkesin kasası var. Kasasını herkes aynı şifreyi yazmış. Ne kadar güvenilir bir şey değil mi arkadaşlar? Kimse kimsenin kasasını açamaz, parasını alamaz. Doğru mu? Ya bu da aynı ona benziyor ya arkadaşlar biraz düşünelim ya. Sen olsan, ben olsam herkesin kullandığı o aynı şekildeki işarete normalde bilinen anlamı sen yükleyip de mi gömersin? Onu kendine göre işaretin şekline aynı bile olsa arazinin eğimine ne bileyim işte deresine, ırmağına, taşına, toprağına bakarak bir de kendi düşüncene göre bir anlam yüklemez misin buna? Onu oraya yapmaz mısın? Ben öyle yaparım ki gelip de ötekiler bulamasınlar diye. Doğru mu? Amaç bulamasınlar diye yapılmıyor mu bu iş?
Tamam. Yani çok saçma bir durum. Millet tutturmuş bunun anlamı bu, bunun anlamı bu, bunun anlamı bu gidiyor. Yazık ya. Ben bak dikkat edin arkadaşlar, ben bütün bildiğim bilgileri tabii ki aktarma imkanım olamaz. Aklıma bile gelmez çoğu şey size hani söylemek için aklıma yetişemediğim tecrübenin komplesini aktaracak ömür yetmez de elimden geldiğince bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Sebebi gittiğiniz zaman milletin yalancıların lafına inanıp da zamanınızı paranızı harcamayın. Bir. İkincisi olumlu sonuç alın da sevinerek evinize geri gidin diye. Yoksa define işareti dediğin zaman internete gir. Her tarafta aynı şey zaten yazılıyor. Kopyalanmış, yapıştırılmış. Aynı şey karşına çıkıyor. Yani bulmak zor bir şey değil. Benim yaptığım gibi bilgi içerikli bu videolar nerede gördünüz? Bazı arkadaşlarımız mesela sizlerden bahsetmiyorum bazılarımız alışmış ya bir yerden define işaretinin anlamını anlatılmaya. Halbuki hep aynı şey yani aynı şey anlatılıyor. Onu izlemeye alıştığı için bu gibi şeyler ona sıkıcı gelir. Çünkü içeride diğerleri gibi değil yani eğlenemiyor. Eğlenmeye gelmiş oluyor çünkü bu gibi insanlar. Gerçek bilgiye ihtiyacı olan insanlar böyle yapmaz çünkü. Ondan sonra bunları izlemiyor mesela. İzleme. Gidip sabaha kadar kazarsın oraları. Çok güzel olur. Toprak eşelenmiş olur yani. Faydan olmuş olur yani. Ne diyeyim daha? Arkadaşlar paylaştıklarım sizin içindir. İleride faydası olacak. İzleyin, yanınızda bulunsun. Kitap çıkart diyorlar mesela bana. Kitap niye çıkartalım? Kitap tamam çıkartacağız da. İşte kitap. Ben sana kitap çıkartsam kitabı alacaksın. Bir gün okuyacaksın. 2 gün okuyacaksın. 3. gün okumayacaksın onu. Zor gelecek okumak. Ben size işte bak kitap çıkartıyorum. Dijital kitap. Ben okuyorum sizin yerine. Size sadece dinleme kalıyor. Bunu dinlemekten aciz olan insanlar bile var yani. Düşün. Onlar bile define bulacaklar. Düşünsene. Ya. Define bulacaksın sen. Bulursun defineyi. Bulursun. Bu işaretleri yakından göremiyorsun. Gölgede ve az geriden çözebiliyorsun. Onu okuduk. Kar vardı. Yavaş yavaş kalkıyor. Onu da okuduk. Derenin içine altı demiş. Atı yapmışlar. At ölmüş ve kafası suyun içinde. Şenol Allah Allah nasıl bir yer ya burası böyle? Bunun videolarını, resimlerini istiyorum senden ha. Hoca bakacak çok yerler var ama tespit eden sağlam bir cihazımız yok. İnşallah seni bekliyoruz. Van'dan demiş. Eyvallah Cemal kardeşim. İnşallah cihazımız bir çıksın. Bak cihazımız çıksın. Gönlün rahat olsun. Cihazı alırsın veya dersin ki gelin arkadaşlar şudur budur işte bakalım neyse. Gelip bakarlar. Onun verdiği veri kesindir. Emin ol buna. Bak istediğin makinede getir sağlamasını yaptır. Tabii ki o makineler orayı görürse, bulursa. YouTube'da gezinirken sizi gördüm. Arazi üzerine güzel bakış açıları aktarıyorsunuz. Ben yeni katıldım yayınınıza. Benim gibi yeni meraklı biri için araziye girdiğimizde araziyi hissetmek, anlamaya çalışmak demiş. Nasıldır? Öğretir misiniz? Şimdi 3C 1I7E. Ya ona bir isim yazsaydın ya. Bir şeyin anlamı vardır belki de. Söylemesi zor. Öncelikle hoş geldin kardeşim. Şimdi bu gibi şeylerle alakalı bizim videolarımız var. Sen önce bir videolarımızı bak. En baştan itibaren de bakabilirsin videolara. Senin dediğin tarzda yeni her şeye böyle teker teker anlatan videolarımız var. Ama yeni başladıysan aslında bunu şöyle düşünmen lazım. Bir kere psikolojik olarak kendini şöyle hazırla. Ben bugün başladım, yarın define bulacağım diye kendini şartlama. Bir yere gidiyorsun, bir araştırma yapacaksın falan filan. Ben gidip de defineyi bulup da geleceğim diye kendini şartlama. Bu işler o kadar kolay değil. Adam varını yoğunu gömmüş oraya. Sen şimdi birisi gelip de basit hemen gelip de bulabilsin diye orada onları gömmemiş. Onun bir zorluğu var. O yüzden kolay olmayacağını bil. Kendini buna hazırla. Gittiğin zaman araştırmaya yanına yemeğini al, ekmeğini al, soğanını al, ekmeğini al, suyunu al, salatalığını al, bilmem neyini al, git. Anlatabiliyor muyum? Öyle güzel gezersin, bakarsın, oturursun, dinlenirsin, kafanı dinlersin.
sakin kafayla oralara bakarsın. Bir işaret buldun. Otur işaretin orada. Elini şöyle bir sür o işareti. Bu işareti kıvrımlarına böyle elini bir sür. Bunu sonuçta bir insan yaptı. Orada otur. Bak eskiye göre ne değişmiş o zamana kadar oralarda. Eskiden de aynı mıymış? Buralarda yaşam olmuş mu? Anlatabiliyor muyum? Orada otur, o kendin öyle bir düşün yani. Kendini onların yerine koymaya çalış. Anlatabiliyor muyum? Değişimler olmuş mu, orada kimler yaşamış? Sonra orayla alakalı geçmişine giderek araştırmalar yapmaya başla. Ne kadar araştırma yapıp da geçmişine gidip de oradaki insanları bulursan, örf adetlerini, nasıl öldükleri, nasıl gömüyorlarmış, ne hissediyorlarmış, neye inanıyorlarmış, inançları nelermiş, ne dil konuşuyorlarmış, ne bileyim işte. Yani bu gibi şeyleri ne kadar öğrenirsen o işareti yapan insanın onu yaparken ne düşündüğünü, düşünce tarzlarını empati yapman lazım yani. Düşünce tarzlarını bilirsin. Bakın bu işareti çözmene %70 yardımcı olacak şeydir. Geri kalan arazide gezme, araziyi tanıman, arazide ne var ne yok, değişimleri neler olmuş onları bilmen. Anlatabiliyor muyum? Çok eğlenceli bir şey aslında bu. Ama bilinçsizce, aceleyle hiçbir şey yapma. Yaptığın zaman hayatını karartır bu. Öyle söyleyeyim. Şelale ne demiş? Santraç'taki at gibi diğer kısmına da katırın başını ilaveten yapmışlar ve katırı süslemişler. Vallahi bunu gönder bana bir bakalım. Hemşerim buradan sohbet ediyoruz. Aslında olayı çözdüm gibi. Sadece ahtapot, zürafa ve yengeçlerin toynağında bilgi eksikliğim var diyor. Kazı yapmıyorum. Şu an temizlik aşamasındayım. Temizlik ve görsellemek. Ne oldu? Hı. Neymiş? Uzun sürüyor. Tabii temizle arkadaşlar dediği bu Şenol kardeşimizin de yaptığı gibi işaretin olduğu yerleri temizleyin mutlaka. Biz gidiyoruz bazen hiç temizlik yapmıyoruz. Üstünde ya bir resim çekmiş adam bana göndermiş. Görseniz bir tane değil ki çok var da yani ne dersiniz bilmiyorum yani. Ya adam gitmiş öyle resim çekmiş. Üzerindeki yapraklar bile, yosunlar bile her şey üstünde duruyor. Kendisi onu yakından görmüş ya. Sanıyor ki bu resimdeki de aynı benim gibi görmüş olacak. Ya kardeşim çektiğin resime bir bak ya. Yani onu temizlemeye bile, eğilmeye bile emek etmemiş yani ve bu zihniyet, bu tembellikle define bulacak adam. Vah 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 ne diyeyim ya. Ya diyecek bir şey bulamıyorum ki. Fiyat belli mi demiş Nafız. Fiyat belli tabii Nafız kardeşim. Ama ilk çıktığı zaman bir ay 2 ay böyle ben sizlerin alabilmesi için dedektör fiyatına bunu sizlere vereceğim emin olun yani. Alacaksınız bunları. Ondan sonra da zaten normal fiyatına satış olacak. Karadeniz bölgesinde her cihaz iş görmüyor. Doğrudur şartlar arazi şartları önemli tabii. Onu oraya göre işte cihaz almak lazım. Bizim cihazımız arkadaşlar her tarafta çalışacak. Bak ben size ne diyorum. Çalışırken yağmurun altında çalıştırın. Üzerine sürahiyle böyle su dökün çalıştırın. Su bile geçmeyecek ona öyle. Kendi kendini şarj eden, hiçbir zaman pil bitme sorunu olmayan, dağın başında bile devamlı onun aküsünden bile kendin telefonunu bile, tabletini bile doldurabileceğin, yok işte bitecek pilim bitti, bu kadar emeğim boşa gitti, pılı pırtı toplayıp köye geri döneyim derdi de yok. Ben bu zorlukları yaşadığım için bu zorlukları yaşamayacaksınız. Onu bilin yani. İbrahim kardeşim aleykümselam hoş gelmişsin. Usta görsel gönderebiliyor muyuz? İbrahim gönderebilirsin. Telegram'a gönder bana veya e-mail'e gönder. Bizim videolarımızın açıklama kısımlarını aç. Orada her şeyimiz var bizim. Oradan bize ulaş. Ben defineci değilim. Sadece bu kripto haritayı çözmeye çalışıyorum. Bu kripto yazılı ve görsel bütün medyaya haber oldu. Bana onu gönderebilir misin? Nasıl bir şey merak ettim onu Şenol. Selam aleyküm. Ustam iyi yayınlar. Sizin bahsettiğiniz cihaz çıktı mı? Daha çıkartamadık onu maalesef ya. Ödememiz gereken bayağı büyüklü
masraf çıktı bize. Onu bekliyoruz. Onu tamamladığımız zaman çıkacak. Zaten cihaz çıktığı zaman beni burada göremezsiniz arkadaşlar. Ben artık Türkiye'deyim yani. Beni burada görüyorsanız ben daha cihazı çıkartamadık demektir. Burada derken YouTube'da demiyorum. Yani Avrupa'da demek istiyorum. Ben şu anda Avrupa'dayım. Eyvallah. Teşekkür bilgilendirme için demiş. Şenol Bayar Türk değil mi? Demiş İbrahim. Usta kaya mezarlarının üstünde illaki kanal olması gerekiyor mu? Yok, kanal mezarlarının olması gerekmiyor. Yani hepsinde olması gerekmiyor. Bazen üzerinde tam mezarın üzerinden bazen böyle kanal yaparlar. Kanal yaparlar. O kanal bazen o taşıdığı suyu onun müjdesi olur bazen. Müjdenin olduğu yere akıtırlar. Bazen de asıl o müjdenin olduğu yerden kanal başlar. Farkında olmazsınız. Yani onlara dikkat edin. Hepsinde olmuyor ama. Abi Baran ya, benzetecek ya Baran var ya kardeşim sen de var ya. Neyse güldürdüm ben ya. Aleykümselam Baran kardeşim hoş geldiniz. İnşallah inşallah ya. GGG Golevkin. Bu anlamı ne bunun? Çıkaracağınız cihaz mineral duyarlılığı nedir? Arkadaşlar çıkaracağımız cihazın istiyorsanız özelliklerinden bahsettiğim bir videom var benim burada YouTube'da bakabilirsiniz ona. İsmini söyleyeyim o şekilde arayın bulun. TR Türkçe diyeyim bari. TR85M Saturn GPR diye bir videom var. Zaten açınca kanalı açınca hemen oynayan o ana ekranda oynayan video basın oradan teknik özelliklerinden bazılarından bahsetmişim. Gerçekten dört dörtlük hepimizin işine yarayacak, bizi yanıltmayacak bir cihaz ve verilerini hepimiz bileceğiz onu. Çünkü onun verilerini özellikle ben Türklere göre yaptım onu. Tabii ki dilleri var diğer diller ama bizim için yaptım yani. Beğeni atın arkadaşlar demiş Ali kardeşim. Evet. Türk'üm demiş İbrahim. Usta kirpi işareti var mı? Ben de daha önce pek duymadım. Evet. Neyse arkadaşlar 8.30, 9.30, 10.30 saat 10.30 oldu. İstiyorsanız yarın da yapalım yayın. Böyle yapabilirsek tabii. Yarın da yaparız inşallah. Gelen arkadaşlarımız oldu ve olmadı gecikmiştir. Gelemeyenlere de şu anda selamlar olsun. Daha sonra izlerler. Arkadaşlar bu arada yavaş yavaş da yayını kapatalım. Olmasa yarın yine yaparız. Yarına kadar eğer ki paylaşabilirsek yine videolarımızı paylaşırız. Hem onları izlersiniz. Tamam. Ahmet kardeşim bunun resimleri videoları var mı? Bana bir gönder bakalım. Baya karmaşık bir şey diyorsun. Araziye de bir bakalım. Kaç gibi yaparsın? Bugünkü gibi başlarız yayına olmazsa. 8 gibi yani. Ortalaması 8 gibi başlarız büyük bir ihtimal. Tamam. Olmasa yarın yine yayın yapalım yani. Tamam arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. İyi ki burada beraberiz. İyi ki birbirimizi tanımışız. Gerçekten diyorum. Varlığınız yeter yani. Öyle söyleyeyim. Varlığınız benim için bir destektir. Ben de sizlerle konuştuğum zaman böyle benim için bir terapi oluyor. Gerçekten iyi oluyor. Kendimi iyi hissediyorum. Çünkü burada yalnızız. Arkadaşımız, dostumuz yok. Var tabii de sonuçta adı arkadaş dost yani. Sizler gibi değiller benim için. O yüzden de onu demek istiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Bunu unutmayın. Bunu bilin. Paylaşmış olduğum videoda da arkadaşlar lütfen siz de paylaşın. Beğeni yapın. Yorum mutlaka yapın. Düşüncelerinizi yorumlardan yazın arkadaşlar. Orası yazı yeri. Anlatabiliyor muyum? Oradan da mesajlaşabiliyoruz yani. Görüşmek üzere diyorum hepinize. Sizleri seviyorum. Unutmayın bunu. Her zaman dediğim gibi ahan da buldum demeniz dileklerimle diyeyim ve yayını o şekilde kapatalım. Yarın inşallah görüşürüz tekrar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.